Ben bu lensi Z6-2 ile birlikte kit olarak satın almıştım. O anki düşüncem 24-70 f4 ile bir süre deneyim yaşamak, daha sonra gerekirse 2.8 versiyona geçmekti. Ancak 24-70 f4'ün ilk oluşturduğu intiba ve devamında gelen başarısı beni 2.8'e geçmek fikrinden alıkoydu. Ben daha önce başka bir markanın aynasız makinesini kullanırken üzerinde 16-70 f4 lensi kullanıyordum. Ancak o lensten çok memnun kalamamıştım. İşte 24-70'in de bu civarda bir performans sergileyeceğini düşünüyordum aslında. Ama 24-70 f4 beni yanılttı. Az önce de dediğim gibi ilk andan itibaren ürettiği güzel sonuçlar, keskin sonuçlar hem videoda hem fotoğrafta beni ziyadesiyle memnun etti. Elbette 2.8 versiyonu arasında kalite ve sınıf farkı var. Ancak 2.8 ile arasında aynı şekilde boyut ve ağırlık, hatta en önemlisi fiyat farkı da var. Ben kuş fotoğrafçısı olduğum için 24-70 gibi bir lens benim için bir öncelik değil ama beni tamamlayan ve çok önemli yardımcı bir lens. Şu an Z9 üzerinde tele lenslerimi kullanırken Z6-2 ile birlikte de 24-70 ve diğer lenslerimi kullanıyorum. 24-70 gezilerim sırasında karşılaştığım güzel manzara fotoğraflarında veya bir dönem işte bu çektiğim videolarda bana çok yardımcı oldu. Ben lensi kit olarak aldığım için özel bir kutuda gelmedi. O kit kutunun içinde bana ulaştı. Onun içinde de lensimiz, parasoleyi, bir taşıma kılıfı, hatta çantası da diyebiliriz buna ve tabii ki ön ve arka kapaklar şeklinde gelmişti. Malzeme kalitesi olarak bence gayet iyi. Bazı incelemelerde malzeme kalitesinin kötü olduğundan bahsedilmiş. Ben buna pek anlam veremedim. Tabii ki karşılaştırdığımız lens 600 f4 olursa bir miktar fark olabilir ama bence kesinlikle ucuz hissi veren bir malzeme kalitesi yok. Gayet güzel görünüyor ve eldeki hissi çok iyi. Bayonet kısmı, şimdi size yakın da göstereceğim zaten, metal ve gövdesi de plastik değil. Nikon'un kendi sayfasında da belirttiği üzere bu gördüğünüz hareketli parçaların her biri su ve tozdan korunmak için yalıtılmış durumda. Z6-2 videosunda bahsetmiştim. Bu lensi arabada bagaja koymuştum. Biraz problemli bir yoldan geçerken lensi koruma amacıyla onu çantaya koymak istedim. Keşke inmeseymişim. Bagaj kapağını açar açmaz lens arabadan yere düşmüştü. Yani yaklaşık bir 60-70 santim herhalde, o civarda bir şeydi. O mesafeden asfalta düşmüştü. Ben eyvah lens gitti artık diye düşünürken böyle korkuyla lensin ön kapağını açmıştım. Bir çizik var mı diye. Herhangi bir kırık var mı diye etrafına bakarken hiçbir şey görememiştim. Sadece ufak böyle toz parçaları vardı üstünde. Şanslıyım diye düşünürken bir yandan da herhalde içinde bir şey olmuştur diye geçti aklımdan. Hemen makineye taktım. İncelediğimde herhangi bir problem yoktu. Diyafram değeri değişiyordu, işte fotoğraf çekmeme izin veriyordu, bağlantı noktalarında sıkıntı yoktu. Kesin bir tarafında bir şey olmuştur diye düşünürken, korkuyla böyle etrafına bakarken hiçbir sorun olmadığını görünce çok mutlu olmuştum. Lensin bu kalitesi de beni memnun etmişti. Nedense o mesafeden bile olsa düşünce yani bir tarafında kırılma, çatlama bir şey olur diye düşünüyordum. Lenste herhangi bir problem olmadı. O günden beri de sorunsuz bir şekilde kullanıyorum zaten. Nikon'a teşekkür ederiz. Lensimizin üzerinde tek bir düğme var. Bu da otomatik ya da manuel fokus için seçim yapmamıza yarıyor. Onun dışında VR tarzı herhangi bir buton bulunmuyor. Düğmeler dışında bir netleme halkası, bir de zoom yapmaya yarayan halkamız bulunuyor. Lens küçültülebilir bir tasarımda karşımıza çıkıyor. Şu an kapalı şekilde. Lensin zoom halkasını birazcık sağa çevirdiğimizde normal çekim yapacağımız haline geliyor. Daha sonra zoom halkasını çevirerek 70 milime kadar uzatabiliyoruz. İşimiz bittiğinde ise tekrar sola doğru 24 milim seviyesinden sola doğru çevirerek lensimizi çantamıza koyacağımız küçük haline getirebiliyoruz.
Lensin ağırlığı 500 gramken filtre çapı 72 mm, minimum netleme mesafesi tüm zoom pozisyonlarında 30 santim. Lenste dahili ve otomatik AF sistemi var. Ancak bunun yanında bir titreşim engelleyici VR sistemi bulunmuyor. Burada VR işlemini, yani stabilizasyon işlemini gövdemiz üstleniyor. Lensin en açık diyafram değeri 4, en düşük diyafram değeri ise 22. Diyafram bıçak sayısı ise 7. Lensimizde ayrıca nanokristal ve flor kaplamalar da bulunuyor. Lens gayet iyi bir şekilde netleme yaparken bunun yanında bize sessizliği de sunuyor. Bu Z tipi lenslerin bence ortak özelliği ve çok başarılıları bu konuda. Ben bu lensi videolarımda da sıkça kullandım. Videoya karışan herhangi bir ses ya da fokusta kaçıklık gibi durumlarla karşılaşmadım. Yani bu lensi fotoğraf dışında video amaçlarınız için de gayet iyi bir arkadaş olarak kullanabilirsiniz. Netleme hızına şöyle bir iki örnek vereyim. Ben hem Z6-2'de hem de Z9'da kullandım bu lensimi. İkisinde de hem fotoğrafta hem videoda gayet iyi sonuçlar aldım. Özellikle video çekimlerinde insan gözüne odaklanması ve takip etmesi benim için çok önemliydi. Daha önce yaşadığım problemleri bu makinede ve bu lenste yaşamadım. Parasoley kullanılmadığı zaman ters takılabiliyor. Bu şekilde sola doğru çevirip işaretli yerden çevirerek kilitlemeyi yapıyoruz. Ancak sesinden de anlayacağınız üzere birazcık sert bir yapısı var. Tekrar çıkartalım. Bir de bazen, yani çok büyük bir problem değil ama oturtmakta zorlandığım oldu. Bu setlerin dışında da çok bir problemi yok. Sağlam da görünüyor. Ben bu lensle BV'nin 1000x ND filtresini de kullandım 3.0. Onunla da çok güzel sonuçlar elde ettim. Özellikle böyle köşelerde, altta, kenarda kalan kısımlarda netlik kaybı bir şey olur diye bakarken aslında çok güzel sonuçlar ürettiğine tanık oldum. Tabi birazcık da bu diyafram değerinin de yüksek olmasıyla alakalı ama sonuçta bu lensin total bir başarısıdır. Bu tür ihtiyaçlarınız varsa bu lensi gene değerlendirebilirsiniz bu amaçlarla da. Şimdi size birkaç örnek bununla ilgili vermek istiyorum. Gezilerinizde yanınıza taşıyabileceğiniz hafif ve bu aralıkta 24-70 aralığında buna emsal aralıkta bir lens ihtiyacınız varsa kesinlikle bu lensi düşünebilirsiniz. Yani araştırma listenizde mutlaka olsun en azından. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi ben bir süre bunu kullanıp 2.8'e geçme hedefindeydim. Ancak bu yaşamış olduğum 2 senelik tecrübelerimde buna kesinlikle gerek olmadığına karar verdim. Tabii bu benim kullanım tarzıma göre. Ağırlıklı işiniz 24-70 üzerine ise, örneğin bir düğün fotoğrafçısıysanız ya da daha açık diyafram değerlerine ihtiyacınız varsa tabii ki o zaman 2.8 versiyonunda değerlendirebilirsiniz. Sonuçta bu f4 bir lenstir. Arka plan fluluğu gibi ihtiyaçlarınız varsa belli bir yere kadar sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Ama ben bugün tekrar böyle bir lens arayışına girsem 24-70 f4 kesinlikle tercihim olurdu. Umarım size yeterli bilgi verebilmişimdir lensle ilgili. Unuttuğum, kaçırdığım, atladığım bir yerler olmuşsa bunları bana altta yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım.
Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.